Düşün ki bir din var, adını tarih sahnesinin belki de en tartışmalı siyasi figürlerinden alıyor. Kurucusu aslında o dinle uzaktan yakından alakası olmayan son derece Ortodoks bir alim ve yüzyıllar boyunca dış dünya tarafından tamamen yanlış anlaşılarak çok ağır bedeller ödüyor. Meraklı ve öğrenmeye aç olduğunu biliyorum. O yüzden bugün tarihin en kapalı, en gizemli ve üzerine en çok efsane üretilmiş inanç sistemlerinden birinin yani Yezidiliğin dünyasına giriyoruz. Bu derinlemesine incelemede amacımız efsaneleri bir kenara bırakıp meselenin o sosyolojik ve tarihi gerçekliğine inmek. Kesinlikle çok heyecan verici bir konu ve bu incelemeyi yaparken sırtımızı çok sağlam bir kaynağa dayıyoruz. Doçent Doktor Ahmet Turan'ın Güneydoğu Anadolu'da bizzat sahaya inerek, hani o köyleri, mezraları tek tek dolaşarak hazırladığı çok kapsamlı bir akademik çalışmasını temel alıyoruz. Elimizde bu kapalı toplumun içine girerek elde edilmiş çok nadir gözlemler var. Ya bu saha araştırması olması zaten olayı bambaşka bir boyuta taşıyor. Ama baştan şu önemli kuralı da senle dinleyicimize hatırlatalım. Bu kaynakta Emeviler dönemi, işte İslam tarihi ve mezhepsel çatışmalarla ilgili oldukça ağır tarihi ve teolojik iddialar yer alıyor. Bizim buradaki rolümüz hiçbir şekilde taraf tutmak veya o tarihi olayların hakemliğini yapmak değil. Aynen öyle. Bizim yapacağımız tek şey, akademik metnin sunduğu o veriler ışığında bu insanların dünyayı nasıl algıladığını sana aktarmak. Yargılamadan tamamen analitik bir pencereden bakacağız. O zaman doğrudan ismin kökeniyle yani o ilk büyük tartışmayla başlayalım derim. Bir topluluğun ismi genelde onun varoluş manifestosudur ya. Yezidi kelimesinin kökeni hakkında hep farklı teoriler duyarız. İşte Farsça tanrı anlamına gelen Yezdan kelimesinden mi geliyor diye. Çok yaygın bir kanıdır ama incelediğimiz kaynak bu konuda çok daha çarpıcı bir iddia ortaya koyuyor. Bu ismin doğrudan Emevi halifesi Yezid bin Muaviye'den geldiğini savunuyor. Ya işte burası inanılmaz çarpıcı. Yani Yezid bin Muaviye, İslam tarihinin en büyük travmalarından birinin Kerbela olayının merkezindeki isim. Özellikle Şia inancında mutlak bir karşıt figür. Tam da bu yüzden kaynak bizi çok ilginç bir tarihsel ironiyle yüzleştiriyor aslında. Bu ismin etrafında zamanla nasıl politik bir savunma hattı oluştuğunu ve bu hattın yepyeni bir kimliğe dönüştüğünü anlatıyor. Fakat asıl ironi isminde falan değil, inancın kurucusu kabul edilen kişide yatıyor. Yezidiliğin kurucusu 12. yüzyılda yaşamış Şeyh Adi bin Müsafir adında bir din adamı. Kaynaktaki o detayı okuduğumda ben gerçekten bir duraksadım. Çünkü Şeyh Hadi böyle yeni bir din kurma iddiasında olan marjinal falan bir figür değil. Tam tersine Şafii mezhebine mensup son derece Ortodoks Sünni bir mutasavvuf. Evet, Bağdat'ta çok ciddi bir eğitim alıyor. Dönemin en büyük isimleriyle, İmam Gazali ile, Abdülkadir Geylani ile mektuplaşıyor, düşünsene. Sonra da inzivaya çekilmek için Musul civarındaki o Laleş dağlarına gidiyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani ana akım bir İslam aliminin kurduğu bu sıradan Sufi tarikatı nasıl oluyor da ölümünden sonra tamamen İslam'ın dışına çıkıp kendi mitolojisi olan apayrı bir dine dönüşüyor? Bunu anlamak için inançların o politik çatışmalarla nasıl yoğrulduğuna bakmamız lazım. Şeyh Hadi hayattayken her şey tipik bir tasavvuf ekolü olarak ilerliyor. Hiçbir sorun yok. Fakat o öldükten sonra özellikle yeğeninin torunu döneminde bölgedeki siyasi iklim acayip sertleşiyor. O sertleşme de galiba Şiilerin Yezid'e yönelik saldırılarıyla tetikleniyor, değil mi? Kesinlikle Şiilerin Emevi halifesi Yezid'e yönelik bu sert eleştirileri karşısında Şeyh Adi'nin Sünni kökenli takipçileri reaktif bir savunma psikolojisine giriyorlar. Yezid'i ölümüne savunmaya başlıyorlar ve sosyolojide hep gördüğümüz o şey oluyor. Dışarıdan gelen baskı, içerideki savunmayı fanatizme dönüştürüyor. Yani savunma zamanla öyle bir aşırı yüceltme haline alıyor ki teolojik sınırları tamamen aşıyorlar. Bir nevi kutuplaşmanın yarattığı bir savrulma yaşıyorlar diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Savundukları figürleri resmen insan olmaktan çıkarıyorlar. Önce savundukları Yezid'i ilahlaştırıyorlar, ardından da kendi kurucuları olan Şeyh Adi'ye insanüstü vasıflar atfediyorlar. İşte o kırılma anından sonra bu yapı artık bir İslam tarikatı olmaktan tamamen çıkıyor. İşin içine başka dinlerden parçalar da girmeye başlıyor sanırım o aşamada.
Tabii ki Zerdüştlük'ten, eski Mezopotamya inançlarından ve şamanizminden aldıkları o unsurlarla harmanlanıp senkretik yani karma bir inanç sistemine dönüşüyor olay. Hatta Şeyh Adi'nin Laleş'teki o mütevazı inziva yeri zamanla bu yeni dinin en kutsal hac merkezi haline geliyor. Onların kendi deyimiyle Kabe'si oluyor orası. Bu değişimi kafamda şöyle bir canlandırmaya çalışıyorum da çok acayip. Düşünsene, çok saygın kurallara sıkı sıkıya bağlı bir Katolik papanın ölümünden yüzyıllar sonra bambaşka tanrılara tapan, Hristiyanlık dışı yeni bir dinin baş tanrısı olması gibi bir şey bu. Gerçekten tarihin akıl almaz cilvelerinden biri. Tam olarak öyle bir ironi barındırıyor içinde. Zaten işin içine kutsal metinleri olan kitap El Cilve ve Musaföreş yani Kara Kitap girdiğinde bu mitolojik evrim çok daha belirgin ve detaylı bir hal alıyor. Ya kaynakta o yaratılış mitleriyle ilgili bir bölüm var. İnanılmaz şiirsel geldi bana. Tanrı'nın önce kendi kutsal sırrından beyaz bir inci yarattığını söylüyorlar. Ardından Amfer adında devasa bir kuş yaratıp bu inciyi tam 40 bin yıl boyunca o kuşun sırtında taşıttığını anlatıyorlar. Sadece o 40 bin yıl detayı bile kozmolojinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor sana. O beyaz inci ve kuş metaforu evrenin o uzun ve durağan potansiyel evresini simgeliyor aslında, felsefi olarak bakarsan. Ama Yezidi kozmolojisine dair konuşacaksak, bence dış dünyanın onları yüzyıllardır etiketlediği, dışladığı ve hatta zulmettiği o asıl meseleye gelmemiz şart. Şeytana tapanlar yanılgısı. İşte burası gerçekten konunun bence en can alıcı noktası. Dışarıdan neden sürekli bu isimle, bu ağır yaftayla anılıyorlar? Bunu büyük resme bağlarsak, Yezidilikte bağımsız Tanrı'ya isyan eden ve mutlak kötülüğü temsil eden bir şeytan figürü yok. Kötülük ilkesini baştan inkar ediyorlar. Onlara göre Tanrı o kadar mutlaktır ki onun iradesi dışında hareket edebilecek, ona rakip olabilecek bağımsız bir kötülük gücü kesinlikle olamaz. Yani İslam veya Hristiyanlıktaki o iyilik-kötülük dualizmini tamamen reddediyorlar. Peki kötülük yoksa o şeytan dedikleri figürün karşılığı ne onların inancında? Onun karşılığı melek tavus yani tavus kuşu meleği. Ve bu figür o semavi dinlerin anlattığı isyankar düşmüş melek hikayesinden çok farklı bir yola giriyor. İnanca göre melek tavus evet başlangıçta bir hata yapıyor. Ancak sonrasında bu hatasından dolayı öylesine derin bir pişmanlık duyuyor ki cehennemde tam 7000 yıl boyunca ağlıyor. O detay çok iyiydi. 7000 yıl ağlayıp o gözyaşlarıyla 7 büyük testiyi dolduruyor ve cehennem ateşini tamamen söndürüyor. İnanılmaz bir mitoloji. Aynen öyle. O ateşi söndürdüğü ve samimi bir tövbe ettiği için de Tanrı onu affediyor. Hatta affetmekle de kalmıyor, onu baş melek statüsüne yükseltip dünyadaki işlerin tüm yönetimini ona bırakıyor. Yani melek tavus, Tanrı'nın evreni yönetmekle görevlendirilmiş, affedilmiş en yüce melek onların gözünde. Şimdi seninle empati yapalım. İnancının merkezinde bu kadar yücelttiğin, evrenin yöneticisi olarak gördüğün bir varlık var ve etrafındaki Müslümanlar ya da Hristiyanlar mutlak kötülüğü tasvir etmek için senin bu baş meleğinin o malum adını yani şeytan kelimesini kullanıyorlar. İşte tam da bu yüzden o kelimeyi telaffuz etmek bile Yezidilikte en büyük günah sayılıyor. Kesinlikle yasak. Düşünsene dış dünya seni o kelime üzerinden tanımlıyor, sana o kelimeyle saldırıyor ama sen inancın gereği o kelimeyi ağzına alıp kendini savunamıyorsun bile. Trajik bir iletişim kopukluğu gerçekten. Zaten dış dünya ile olan bu derin ayrım sade teolojik bir ayrım değil, köken efsanelerinde de çok net bir izolasyon yaratıyor. Nuh tufanı ve o 72 milletin dili efsanesini kastediyorsun. Aynen, onu kastediyorum. Melek tavusun gelip Nuh tufanından sonra o uyuyan çocukların dillerine kanadıyla dokunarak dillerini değiştirdiği hikaye. Böylece yeryüzündeki 72 farklı milletin ortaya çıktığına inanıyorlar. O efsanenin asıl kritik noktası Yezidilerin o 72 milletin içinde kendilerini nereye konumlandırdığıdır. Efsaneye göre milletlerin dili değişirken Yezidilerin atası sayılan Şehit bin Cerrah orijinal dili konuşmaya devam ediyor, bozulmuyor dili. Ki bu kişi de inanca göre Havva'nın bir katkısı olmadan sadece Adem'in bir testiyeye koyduğu özünden doğan tek çocuk. Yani biyolojik olarak da kendilerini o 72 milletten tamamen farklı, saf bir yere koyuyorlar.
Bu antropolojide seçilmişlik psikolojisi dediğimiz çok tipik bir savunma mekanizmasıdır. Tarih boyunca sürekli baskı altında kalmış, o dağlık coğrafyalara sıkışmış azınlık toplulukları asimile olmamak için kendi varoluşlarını dış dünyadan böyle radikal bir şekilde ayırmak zorundadırlar. Biz onlardan değiliz, soyumuz başka diyerek devasa bir kültürel duvar örüyorlar aslında. Peki bu kültürel duvarın arkasında ölüm gibi kaçınılmaz bir gerçekle nasıl başa çıkıyorlar? Çünkü az önce Melek Tavus'un gözyaşlarıyla cehennemi söndürdüğünü söyledik. Eğer cehennem yoksa bu inanç sisteminde, kozmik adalet tam olarak nasıl sağlanıyor? Biri dünyada çok büyük kötülükler yaparsa bunun bedelini nerede ödeyecek? Bu felsefelerini anımsatan tenasuh sistemi devreye giriyor. Yani ruh göçü, reenkarnasyon. Yezidilikte ebedi bir azap yurdu, ebedi bir cehennem yok. Onun yerine ruhun bir tekamül süreci var. Kaynakta o süreci çok net ikiye ayırmış, maslı ve naslı diye. Evet, eğer kötü bir hayat yaşadıysan, ruhun ceza olarak köpek, eşek, domuz gibi hayvanların bedenlerine giriyor. Buna maslı diyorlar. Eğer iyi ve erdemli bir insansan, ruhun gökyüzüne, yıldızlara yükseliyor, melekleşiyor veya dünyaya başka iyi insanların bedeninde dönüyor. Buna da naslı diyorlar. Kaynakta bu reenkarnasyon inancını temellendirmek için anlattıkları çok enteresan bir Hasan el-Basri anekdotu var. Hasan el-Basri, İslam dünyasının çok bilinen, çok önemli alimlerinden biri. Yezidi mitolojisine göre o öldükten sonra ruhu bir su kaynağına geçiyor. Sonrasında kızı o suyu içiyor, değil mi? Evet, aynen. Bekar kızı oradan testisiyle su alıyor ve susayıp o suyu içince babasının ruhunu taşıyan o su yüzünden hamile kalıyor. 9 ay sonra da babasına tıpatıp benzeyen bir erkek çocuk doğuruyor. Yani kendi inançlarını meşrulaştırmak için etraflarındaki hakim kültürün o önemli şahsiyetini alıp kendi hikayelerine ustaca dahil etmişler. Bu da inançların çok zekice bir hayatta kalma stratejisidir. Çevrendeki dominant kültürün o saygı duyduğu figürleri alıp kendi sistemine eklersen o kültürle aranda zımni gizli bir bağ kurmuş olursun. Koruma kalkanı sağlarsın. Fakat ölümden, ahiretten bahsetmişken asıl analiz etmemiz gereken yer o mezarlık ritüelleri. Sağdan elde edilen veriler burada bana kalırsa inanılmaz şaşırtıcı detaylar sunuyor. Mezara ölüyle birlikte koydukları o eşyalar kısmı gerçekten çok enteresan. Cenaze tabuta konurken yanına peynir, ekmek ve bir miktar para yerleştiriliyor. Hadi dedik, bunu anladık, öbür dünya için bir nevi yolluk, erzak falan. Ama tabuta bir de topuz, yani bildiğimiz tahta bir sopa, bir silah koyuyorlar. İyi de cehennemin ateşi söndü, ruhlar reenkarnasyonla hayvanlara geçti dedik. Bu silah kimin için o zaman? Bu çok yerinde bir soru. Çünkü bu durum tam da o senkretik, yani birbirine karışmış inançların yarattığı teolojik boşluklardan biri. Yezidilik, İslam'ın bazı figürlerini sistemine dahil ettiği için kabirde insanı sorguya çekecek olan Münker ve Nekir meleklerini de kabul etmişler. O erzak ve silah tamamen bu melekler için konuyor oraya. Nasıl yani? Cehenneme inanmıyorlar ama o sorgu meleklerinin geleceğine inanıyorlar ve onlarla savaşmak için tabuta sopa mı koyuyorlar? Tam olarak bu. Yezidi inancının o müthiş pragmatik ahiret senaryosuna göre ölü kabre girdiğinde bu melekler hesap sormaya geliyor. Ölü onlara önce yanındaki o ekmek ve peyniri ikram edip onları ağırlamaya, yumuşatmaya çalışıyor. Melekler bu misafirperverliği reddederse çıkarıp parayı rüşvet olarak teklif ediyor. Rüşvet de işe yaramazsa en son çare topuzu devreye sokuyor sanırım. Aynen. Melekler hala ikna olmuyor ve sert davranıyorsa ölü yanındaki o topuzu alıp melekleri döverek korkutup kaçıracak. Plan bu. Bu ahiret inancından çok bayağı bildiğin hayatta kalma mücadelesi gibi ikram, rüşvet ve en son şiddet. Dünyevi güç dinamiklerini birebir ölüm ötesine taşımış adamlar. Kesinlikle öyle. Zaten bunu sosyolojik olarak okuduğumuzda muazzam bir tablo çıkıyor. Yüzyıllar boyunca o Sarp dağlarda devlet otoritelerinden uzak yaşamış, sürekli köylerine gelen vergi memurlarıyla, askerlerle baş etmek zorunda kalmış bir topluluk. Dünyada otoriteyle nasıl başa çıkıyorlarsa, önce yemek verip yatıştırma, sonra rüşvet verme, en sonda silah çekme, aynı hayatta kalma döngüsünü ahiretteki meleklere de yansıtıyorlar. Onlar için ahiret dünyadaki zorlu bürokrasinin bir devamından ibaret aslında.
Gündelik hayatın o derin travmalarının teolojiye dönüşmesi tam olarak bu olsa gerek. Madem dünyevi pratiklerden, otoritelerden bahsediyoruz, topluluğun kendi içindeki o otorite inşasına ve katı sınıfsal yapıya da kesinlikle değinmemiz lazım. Dışarıya tamamen kapalı, Hindistan'daki kast sistemini andıran bir toplumsal hiyerarşileri var. Yezidi toplumu hiçbir şekilde eşitlikçi bir yapı değil. En alt katmanda o toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan, üreten ve çalışan müritler sınıfı var. Onların üzerinde de dini otoriteyi, ritüelleri elinde tutan şeyhler, pirler ve fakirler gibi o ruhani sınıflar bulunuyor. Ve sistemin esnetilemez tek bir kuralı var. Sınıflar arası evlilik kesinlikle yasak. Yani mürit sınıfından bir genç şeyh sınıfından biriyle aşık olsa da evlenemez. Asla. Herkes sadece kendi kastı, kendi sınıfı içinde evlenmek zorunda. Bu kurallar o kadar sıkıdır ki ihlali dinden aforoz edilmeye, toplumdan tamamen dışlanmaya kadar gider. İş sadece evlilikle de sınırlı kalmıyor, ölümden sonrasını bile bu sistemle garanti altına almaya çalışan çok acayip bir ağ yapıları var. Ahiret kardeşliği denen o zorunlu kuralı okuyunca şok oldum. Kaynağa göre her Yezidi bireyi kendisine mutlaka dinen bir ahiret kardeşi veya ahiret bacısı seçmek zorundaymış. Evet, çünkü Sırat Köprüsü'nden geçerken yalnız kalmak istemiyorlar. Eğer o ahiret kardeşin senden önce ahirete giderse, seni orada yüzüstü bırakmayacağına, içeriden müdahale edip bir nevi ilahi bir torpil yaparak seni de yanına aldıracağına inanıyorlar. İlahi torpil, çok doğru bir tabir oldu. Aslında bunu modern dünyadaki o network ağ oluşturma kavramıyla da okuyabilirsin. Marjinalize edilmiş, sürekli tehdit altında hisseden topluluklar, hayatta kalabilmek için birbirlerine böyle sarsılmaz bağlarla tutunmak zorundadırlar. Gündelik hayatta dayanışma, ahiret inancında ise böyle bir ruhsal sigorta poliçesine dönüşüyor. Yüzyıllarca o Diyarbakır, Siirt, Urfa, Mardin üçgeninde komşularıyla inanılmaz bıçak sırtı ilişkiler kurarak yaşamışlar. Müslüman komşularının düğünlerine, cenazelerine katılmışlar ama asla kestikleri eti yememek gibi. O görünmez bariyerlerle sırrı hep korumuşlar. Bence en büyük bariyeri devlete karşı örmüşler. Tarihsel olarak askere gitmeyi reddetmişler, vergi vermekten kaçınmışlar. Ama asıl benim dikkatimi çeken okullara karşı olan o derin güvensizlikleri, çocuklarını devlete ait okullara göndermek istememişler. Sebebi de çok ilginç. Okulun o kapalı kültürel şifreleri çözeceğinden, asimile olacaklarından korkmuşlar. Eğitim kapalı toplumların her zaman en büyük korkusudur çünkü sorgulamayı getirir. Ancak kaynağımızın işaret ettiği döneme, o 1980'ler ve 90'lara geldiğimizde bu 1000 yıllık izolasyonun çok ciddi bir darbe aldığını görüyoruz. Yezidi gençleri bölgedeki diğer insanlar gibi çalışmak için işçi olarak Almanya'ya gidiyorlar. Ve o dağ köylerine geri döndüklerinde sadece ceplerinde euro ile değil, tamamen yeni bir dünya görüşüyle dönüyorlar. Sermaye yer değiştirince geleneksel hiyerarşide çatırdamaya başlıyor tabii. Kaynakta evlilik gelenekleri üzerinden verilen örnek çok vurucuydu. Naht adını verdikleri o başlık parası sistemi var ve miktarlar gerçekten astronomik rakamlara çıkıyormuş. Almanya'da çalışıp dünyayı gören gençler artık bu dini otoriteye boyun eğmiyorlar. Evet, o paraları ödememek için ya kızı kaçırıyorlar ya da gidip devletin mahkemelerine başvurup dümdüz resmi nikah kıyıyorlar. Düşünsene, yüzyıllarca devletten mahkemeden köşe bucak kaçan o topluluğun gençleri kendi içlerindeki dini kas sistemini yıkmak için modern hukuku, seküler kurumları resmen bir silah olarak kullanmaya başlıyor. Olağanüstü bir sosyolojik dönüşüm, dışarıdan gelen o ekonomik güç ve modernleşme, topluluğun yüzyıllardır koruduğu iç dinamiğini tamamen paramparça ediyor. Eğitim artık bir tehlike değil, onlar için statü atlama ve kurtuluş aracı. Almanya'dan köyüne Mercedes ile dönen mürit sınıfındaki bir işçinin o ekonomik gücü karşısında şeyhlerin sarsılmaz sanılan otoritesi esnemek zorunda kalıyor. Çok doğru. Bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir masaya yatırdığımızda insanlık tarihinin en büyüleyici inanç harmanlarından biri duruyor karşımızda. Emevi halifesinin adını alan Sünni Ortodoks bir alemin kurduğu bir tarikat. Güneşi aya hürmet ediyorlar, Zerdüştlükten bir iz. Vaftiz oluyorlar, Hristiyanlık var. Reenkarnasyona inanıyorlar, Asya'nın şamanizmin ruhu var.
Meleklerle savaşıyorlar, İslam'ı kendi hayatlarına uyarlıyorlar. Bütün bu parçalar o Mezopotamya dağlarında 1000 yıl boyunca demlenip böyle bir inanca dönüşmüş. Etrafındaki büyük baskın dinlerin teolojik rüzgarlarına direnip, onlardan kopardığı parçalarla tamamen özgün ve dirençli bir yapı inşa etmişler. Bütün baskılara rağmen bu kimliği korumuş olmaları gerçekten sosyolojik bir mucize. Kesinlikle tarihin kaydettiği en ilginç hayatta kalma hikayelerinden biri bu. Peki sen bu analizlerin neresindesin? Bütün bu derin detayları seninle konuştuktan sonra zihninde yepyeni bir kapı aralamak istiyorum. Bu inancın temeli, kutsal metinleri başkasına göstermenin, o inancın sırlarını dışarıya paylaşmanın en büyük günah sayıldığı devasa bir gizlilik üzerine kurulu. Yüzyıllarca dağların ardında bunu saklamak mümkündü. Ancak bugün her şeyin dijitalleştiği radikal bir şeffaflık çağındayız. Bu kapalı toplumun gençleri kendi sırlarını internette bir Wikipedia sayfasında okuyabildiğinde ne olacak? İnsan psikolojisi gizemini tamamen yitirmiş bir inanca bağlı kalmaya devam edebilir mi? Yoksa internet çağı temel varoluş amacı gizlenmek olan ezoterik dinlerin o kaçınılmaz sonunu mu hazırlıyor? Bu şeffaflık bir dinin sonunu getiren en büyük tehdit olabilir mi? Lütfen bunu biraz düşün. Teknolojinin şeffaflığıyla insanın inanç ihtiyacının giriştiği en büyük varoluşsal savaş bence tam da bu. Çok derin bir açmaz. Bize bu keşif yolculuğunda eşlik ettiğin, aklını ve merakını bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelemede yepyeni bir bilgi serüveninle görüşmek üzere. Merakla kal.